Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz ip sevgili Bilhaya Robi'den %100 organik doğal pamuk olan bir ip kendisi ve bununla yazlık bir bluz çalışacağım. Bir de şöyle önüme yatırıp size göstermek istedim. Farklı 4 parçayı örerek şöyle ayrı ayrı aslında ilk önce bir parçayı bu şekilde örüyoruz. Daha sonra ikincisini şuradan başlayarak örüp 4 parçayı birleştirip aşağı doğru da bluzumuzu örmeye devam ediyoruz. Önümde görmüş olduğunuz bluz 36'dan 40 bedene kadar uyumludur. Çalışmayı yaparken size bedenleri nereden büyütebileceğinizi söyleyeceğim. Zaten sizler de örerken aşağı yukarı büyütmeyi tahmin edeceksiniz. Bu orta kalınlıkta olan pamuk ipliği 3 milim tığ ile çalışıyorum. Siz de çalıştığınız ipe ve elinize göre tığınızı ayarlarsınız. Öyleyse hemen parçaları alalım. Parçaları şöyle önce bir tanesini daha sonra diğerini, yani şimdi bunu ördükten sonra diğerini de bunun ucuna ekleyerek örmeye başlıyorum. Size ilk olarak buradan başlangıcı nasıl yaptığımı göstereceğim. Biraz evvel size santim olarak ölçü vermedim ama videonun sonunda mutlaka ölçüyü de bırakıyor olacağım. Sonunu izlediğinde göreceksiniz. Ne kadar ip gittiğini de size mutlaka belirteceğim. Öyleyse şuradan hemen örmeye başlayalım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Örmüş olduğum parçalardan birini hemen önüme aldım ve üstünde size ölçüyü vermek istiyorum. Şu askının ucundan şu alt kısma kadar olan uzunluğum 27 santim. Şu en geniş yeri olan iki kenardan, bir kenardan diğerine ölçüm ise 21 santim. Bu ölçüleri dikkate alarak ilerlerseniz çok daha sağlıklı olur. Bu arada şurada iki tanesini eklediğim birbirine parçalarım var. Şimdi birini ördükten sonra bir diğerini yine aynı bademin içine başlayarak buradan öreceğim. Normalde benim şimdi buraya gelip bu bademin içine başlayıp buradan örüyor olmam lazım ama yine de akıl karışmasın diye size şurada bir başlangıcını göstermek istiyorum. İlk başta bademin içine nasıl başladığımı yani. Bunun için de ilmeğimi çıkartıp dört tane zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum ve burada ilk çektiğim zincirin içine batıp bir ilmek çıkartıyorum. 3 kere de çıktığım bir trabzan öreceğim. Yani 1, 2 ve 3. Daha sonra siz burada 3 tane zinciri de çekebilirsiniz. Ben yalancı trabzanımla yükseliyorum. Beni sık takip edenlerin alışık olduğu bir durum bu. Hemen buradaki bademin boşluğuna geliyorum. İçine batıp 1 ve 2 tane boşluğa trabzan örüyorum. Arada bir zincirim var. Tekrar aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra burada başlangıçta ilk ördüğüm zincirin içine bir kez daha batıp bir ikili trabzan daha ördükten sonra yalancı trabzanımla yükselip dönüyorum. Sizin burada zincir çekebileceğinizi hatırlatmak isterim bir kez daha. Döndürdükten sonra burada bir zincirle oluşan minik boşluğun içine yine 2 tane
ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan ve tığın üstüne ipimi alıp buradaki yalancı trabzanın üstüne de bir ikili trabzan örüyorum. Yeniden yalancı trabzanımla yükselip döndürüyorum. Burada bir zincirle oluşan boşluğa gelip 2 tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan ve buradaki yine yalancı trabzanımın üstüne bir tane ikili trabzan örüyorum. Aynen devam ediyorum. Trabzanımla yükselip döndürüyorum. Boşluğa geliyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan ve tekrardan buradaki yalancı trabzanımın üstüne bir adet ikili trabzan. Bu şekilde askımız bakın oluşmaya başladı. Askıyı 8 tane bu grupla yapıp bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artık 9. sırada büyümeye başlıyoruz. Bunu 8 sıraya geldikten sonra aynı buradaki gibi büyüteceğiz. Ama ben buraya tek başına bunu böyle devam ettirmeyeceğim. Zira bunun ucundan başlayıp yapacağım işlemde bu teklide yaptığım işlemin birebir aynısı olacak. Onun için ben hemen buradan batıp yani bakın bunun burası olmuş oluyor. Şurası aynı yer. Bunu tamamlamış olsaydım burasından batacaktım. Burada yapacağım işlemin birebir aynısını zaten burada yapacağım. Ben burada size gösterirken ne örüyorsam lütfen siz de burada aynı işlemi tekrarlayın. İlmeği çıkardıktan sonra ilk olarak burada yükselmiş olduğum şu bacakların olduğu yere batıp bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi aldım. Bademin içine gelip 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığın üstünde ipimi alıp burada yükselmiş olduğum trabzanın dibine de batıp hemen bir ikili trabzan daha örüyorum. Bir zincir çektim, yükseldim, döndürdüm, arkadan geçirdim. Döndürüp buradaki boşluğun içine geliyorum ve 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan, bir zincir ve buradaki ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan daha. 2 tane oldu grubum bademin içine. Şimdi yeniden bu pardon çok özür dilerim. Şu arada bir zincir çekmişim. Bu arada bir zincir yok. Sadece şu ikili grupların arasında zincir var. Dalgınlıkla oraya da çekmişim. Şimdi fark ettim. Hemen yükselip döndürüp boşluğun içine geldim. 1 2 arada bir zincir, 1 2 tekrardan buradaki trabzanın tepesine bir tane daha trabzanımı örüyorum.
Şimdi burası 1, 2, 3 oldu. 8 tane aynı mantıkla 8. sıraya kadar öreyim. 8. sırayı ördükten sonra artık 9'a çıkarken de şu şekilde yükseliyorum. 1, 2, 3 zincir çekenler 3 zinciri çekip döndürecek. Benim gibi yükselenler bir zinciri çekip döndürüp arkasından ipi geçirip yalancı trabzanı ördükten sonra aynı trabzanın tepesine, alttaki tekli trabzanın 2 tane daha ikili trabzan örüp sayıyı 3'e çıkartacaklar. Daha sonra tığın üstüne ipimizi alıp buradaki bir zincirli olan boşluğa geliyorum. Ve onun içine artık 2 tane değil 3 tane ikili trabzan örmeye başlıyorum. Gruplarım üçlü. Arada yine bir zincir ve aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bu defa buradaki trabzanın tepesine geliyorum. Aynı boşluğun, yanlış yere battım, özür dilerim. Şuradaki trabzanın tepesine batıp 3 tane ikili trabzanımı aynı boşluğun içine örüyorum. Yani 9. sırada yapmış olduğum işlem bu. Şöyle göstereyim. Daha sonra bir üst sıraya çıkarken yine aynı şekilde üçlü grubumla çıkıyorum. İlk trabzanın tepesine ikili trabzanlarla 3 tane tekli bir grup örüyorum. 3 adet ikili trabzanla. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Sonra tığın üstüne ipimi alıp burada tek zincirle oluşan boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra buradaki son trabzanın tepesine de 3 tane ikili trabzanı örerek bu sırayı da tamamlıyorum. İki ve 3. Şöyle. Bir üst sıraya çıkarken de yine yani 3 sırada aslında aynı işlemle devam ediyorum. 3 tane ikili trabzanla başlıyor. Kenarların başı ve sonu başlayıp bitiyor diyebilirim. 3 tane ikili trabzan. Burada boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bir önceki sıranın aynısını tekrarlayarak sıranın sonuna geleyim. 3 sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra artık tek bir bacakla yukarıya çıkıyorum. Ta ki 8. sıraya kadar. 8. sırada bir kere daha tekrar yapacağım. Orayı da göstereceğim. Şimdi bir zincirle yükseldim. Boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tekrardan diğer boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Aynı mantıkla devam ediyorum. Köşeye geldiğimde de o bir zincirin olduğu yere yine 3 tane ikili trabzan, yine bir zincir ve aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Buraya 3 tane ikili trabzan. Sonuna kadar aynen devam ediyorum.
Sona geldiğimde ise buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Ve sırada şimdi normal sırasıyla devam edecek burası. Şöyle ki bir sıram tekli, bir sıram üçlü grupla. Çünkü doğal olarak döndüğümde buranın içine bir tane üçlü grubu örmem gerekiyor. Yani iki tane ikili trabzanım örüp başı 3'e tamamladım. Tek 3, tek 3 diye normalde devam edecek. Hemen buradaki boşluğun içine geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Mantık aynı, sona kadar aynı mantıkla devam edeyim. Sıranın sonuna geldiğimde ise buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve sıradaki tekli trabzan grubunu örüp yukarı çıkıyorum ve burada artık üçlünün üstünde tekli mantığına boşluğa geldim. Ve aynı şekilde bu mantıkla devam ediyorum. Buralarda yapacağım işlem farklı değil. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, buraya köşede yine işlemin birebir aynı. Sonuna kadar geleyim. Sıranın sonuna geldiğimde bu üçlü grubun sonundaki trabzanının tepesine batıp bir ikili trabzan daha örerek bu sırayı tamamlarken yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkarken ilk gene sırada üçlü grubum olduğu için onu örüyor olacağım. Bakın. Üçlü tek, üçlü tek. Şimdi sırada üçlü. 7. sıramızdayız bu arada. Bir tek farklı olarak bütünde 8. sırada da bir üste çıkarken tekliyle değil üçlü grupla çıkacağım. Çok minik bir genişletme daha yapmak istediğim için burada şu kısımlarda üst üste üçlü ördüğümde parçayı bir miktar genişletiyorum. Göğüs bölgesi daha büyük hanımefendilerde arada benim gibi bu üçlüleri yanlardan çoğaltarak bu büyütmeyi yapabilirler. Bu sırayı tamamlayayım. Yukarıya yine birlikte çıkalım. Sıranın sonuna gene üçlü grupla tamamlıyorum. Bu benim 7. sıram. Şöyle sayalım birlikte de. Yani nereden itibaren? Bu 8 askıdaki kısmı tamamlayıp çoğalmaya başladığım kısımdan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi tamamladım. Şimdi 8'i örüyoruz. Bu üçgen kısım toplamda, pardon üçgen değil bu, farklı bir geometrik şekil diyebiliriz. Şu kısım toplamda 11 sıra ile oluşuyor. Yine daha büyük göğüs bölgeli ve daha yapılı hanımefendiler bu kısmı daha da geniş örebilirler. Daha birleştirmeye geçmeden önce. Ben 11 yaptımsa siz 12, 13, 14 yaparak genişletebilirsiniz beden ölçünüze göre. Şimdi burada bir üstte yine aynı şekilde üçlü grupla yapacağım. Bir tek burada bu işlemi yapıyorum ben. Şimdi bir yalancı trabzanla yükseldim. Normalde ne yapıyorduk standart sıralamamıza göre? Burada bir trabzan da sıraydı. Buraya gelip üçlü grubu yapacaktım. Ama şimdi hemen 3 taneyi ördüm. Boşluğa geldim. Yine 3 taneyi ördüm. Aynı mantıkla sonuna kadar geleyim. Burada hiçbir fark yok. Aynen devam ediyorum örmeye. 8. sıranın sonuna geldiğimde de yine üçlü grupla bitiriyorum. Minik bir arttırma yaptığımız sıra olduğu için sondaki trabzana batıp 3 tane ikili trabzanımı onun içine çalışıyorum. Bundan sonra 3 sıram kaldı. Aynı normal standart sıralama ile devam edeceğim. Üçlü ördüm, tekli, üçlü ile tamamlayacağız. Bir zincir çektim, yükseldim.
Döndürdüm. Hemen atlayıp buradaki boşluğa geliyorum. Ve aynı teknikle, mantıkla devam edelim. 11 sırayı örüp geliyorum. Birinci sıraya da geldiğimde artık işlemimi tamamlamış oldum. Şimdi artık sırada parçaları iki ayrı halde örmüştük. Bunları bir araya getirip birleştirmekte. Yani tam olarak buradayım ben. Şimdi bu parça ve bu parçayı bundan sonraki sıraları örerken ilk sırada birleştireceğim. Bir sonraki sırada ise artık aşağıya doğru şu kısmı örüyor olacağız. Hemen göstermek isterim. Şu kısmı örüyor olacağız. Bu arada ben burada çalışırken ikili trabzanlar halinde örmüştüm bu grupları. Bu elimdekinde ise bu geçiş yerlerinde de yine üçlü grupları öreceğim ikili trabzanlarla. Bu şekilde değil, 3-3 olacak buralarda. Öyle daha çok içime sineceğini düşündüğüm için o parçada öyle çalışacağım. Siz ben ikili çalışacağım derseniz hiç fark etmez. O şekilde de gayet güzel oluyor. Şöyle bunu kenara alayım. Şimdi bundan devam edelim. Burada sonda kalmıştım biliyorsunuz. Hemen yükselip şöyle bir yalancı trabzanımla döndürüyorum. Ve bu sırada üçlü grup örmem gerekiyor. Şu şekilde döndürdüm. Bakın üçlü grup örmem gerekiyor. Çünkü tekti, sıra 3'te. Buraya geldiğimde de ise yine üçlü grubumu öreceğim. Yani her boşluğun içine üçlü grubumu örüyorum. Burada sonuna kadar. Sıranın da sonuna geldiğimde 11'in üstüne biliyorsunuz 12.'yi örerken bu parçaları birbirine birleştiriyorduk. Şimdi bunun sonuna geldim. Buradaki üçlü grubumu ördüm. Hemen diğer parçayı alıyorum. Onun buradaki boşluğunun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve daha sonra buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bütün geçişlerde bütün bu parçaları birleştirirken ki kesişme noktalarında buradaki uyguladığım işlemi yapacağım. Şimdi diğerini de birlikte yapalım. Ne yapayım? Bunu buraya kadar geleyim, öreyim. Buradan kendi karşısındaki motifle birleşirken de göstereyim. İlerleyişi şöyle de göstermek istedim size. Şimdi buradan başladık biliyorsunuz. Geldim. Bunu aldım yanına birleştirdim. Şimdi üstlerinde kendilerine ekli olan motifler önümde duruyor. Birleşecekleri yönler şu şekilde. Son burada üçlü grubumu örüyorum. Diğer parçayla birleşeceğiz. Şimdi burada ördüm ve hemen bu yandaki parçaya geçeceğim için bakın. Şimdi bunun şöyle döndürüyorum. Bunun içine öreceğim. Şöyle göstermek isterim nasıl devam ettiğimi, karışıklık olmasın diye. Şimdi bu kısımdayım. Bunu da birleştirmiş oldum. Şöyle geleceğim ve burayı örüp burayla da ikisini birleştireceğim. Daha sonra devam edip bu başladığım noktayla da burada birleşme ilk sırasını tamamlamış olacağım. Şimdi burada arka tarafta kaldım. Bunun altındaki parçadayım. Çünkü buradan böyle başladım. Geldim birleşerek. Şöyle biraz daha açayım göstereyim. Şuradan başladım. Böyle geldim. Sonra böyle döndüm. Arkadaki parçayı ördüm. Ve hemen
Buraya geliyorum. Bunun arkasında kalan parçanın ilk boşluğuna batıp hemen içine 3 tane ikili trabzanımı örerek aynı mantıkla devam ediyorum. Sonuna kadar o şekilde geleceğim. Zaten buranın sonuna geldiğimde ilk sırayı da tamamlamış olacağız. Bu sıranın da sonuna geldiğimde şöyle aşağıda böyle sonuna geldim. Böyle çevirdiğimde buradayım. Bu benim ilk örmüş olduğum üçlü grup. Yani ben buraya geldiğimde şimdi artık hemen bu üçlü grubun tepesinden batıp şu şekilde ilk trabzanın tepesinden batıp bu ilmeğimi de onun içinden geçirerek bütün bu önü arkayı birleştirerek tamamlamış oldum. Ve ilk sırasını da aslında birleştirdikten sonraki ilk sırada olmuş oluyor bu birleşirken. Diğerini, bu parçayı böyle birleştirdikten sonra aşağıya doğru 14 sıra olarak örmüştüm. Bunu da örerken ne kadar uzunlukta öreceğime karar vereceğim. Bunu da tabii ki sonunda size bildireceğim. Buradan sonrası hep mantık olarak aynı ilerleyecek. O noktaya geldik. Ben size nasıl ilerleyeceğimizi, şimdi burayı birleştirdikten sonra nasıl ilerleyeceğimizi göstermek istiyorum. Tabii ki şimdi burada ortada kaldım. Burada bir üçlü örersem bir otomatik arttırma yapmış olurum. Ben burada arttırma yapmak istemiyorum. Kol altından genişletmek, elbise yapmak isteyen, bu parçayı uzatarak elbise yapmanız mümkün. Buraya bir üçlü grup çalışarak otomatik olarak arttırmaya başlarsınız. Ben arttırmak istemediğim için kaydırma yöntemiyle hemen burada ortaya geliyorum. Şu şekilde yükselip bulunduğum noktaya, şuradan kaçırdım ipi, 2 tane daha ikili trabzan örüyorum ve böylece şuralara kadar hep aynı boşlukların içine 3, buraya geldiğimde köşeye gene aynı işlem. Şurayı birlikte geçelim. Köşeye geldim. Hemen 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Her sırada aynı şekilde buradaki köşelerde bu işlemi yapacağım. Bir zincir, yeniden köşenin içine 3 tane ikili trabzan. Ve şuraya kadar da aynı şekilde öreyim ve şu geçişleri, bu geçiş aynı zamanda kol altında da olacak. Nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bundan sonrası da zaten birbirinin tekrarı, sıralar olacak. Şimdi buradaki geçişe geldiğimde ise buradan hemen buradaki boşluğa atlıyorum. Bakın, buraya ördüm, buradaki boşluğa atlıyorum ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve tekrardan aynen devam ediyorum. Aslında bundan sonrası birbirinin tamamen tekrarı olacak. Birkaç geçişi daha birlikte yapıp artık göstermeye gerek kalmayacak. Şu koltuk altına kadar geleyim. Buradaki geçişi zaten göstermiştim, hep aynı diye. Kol altındaki kısma geldiğimde de yine aynı görüntü. Bakınız, şimdi buradan buna geliyorum. Üç tane ikili trabzanımı örüp yandaki boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan, her boşluğa 3 tane ikili trabzanla bu göstermiş olduğum mantıkla başladığım noktaya kadar geleyim. Bir kez daha birlikte yukarı çıkalım. Başladığım noktaya, kol altı kısmına geldim. Burada hemen yine buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle ipimi içinden geçirdikten sonra kayarak yine bu ortaya geleceğim. İpimi kaydırarak geldim. Şimdi şuradan bakın, ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim, yükseldim, döndüm. Arkadan ipimi geçirdim.
İlk yalancı trabzanımı ördükten sonra yanına 2 tane de ikili trabzanı örüp sayıyı 3'e tamamlıyorum. Ve artık bundan sonra farklı hiçbir şey yok. Aynı göstermiş olduğum teknikle bluzun alt kısmını dilediğiniz uzunluğa kadar, dilediğiniz sırada ister crop, ister tunik, ister elbise olarak çalışabilirsiniz. Ben diğer bluzu gösterdiğim gibi size 14 sıra ördüm aşağıya doğru. Bunu da dönüşte geldiğimde size kaç sıra ördüğümü, kaç sıra santime de denk geldiğini göstereceğim. O zaman tamamlayıp geleyim. Bu defa örmeye devam ettiğim bu bluzu 14 değil 12 sırada tamamlamaya karar verdim. Bu birleştirdiğim yerden itibaren 12. sıraya geldiğimde artık ilk başladığım noktanın üstüne kaydırarak çıktım. Şimdi artık bluzun etrafını, etek ucunu, bu yaka ve arka tarafını, kol evini yarım trabzanlarla örmeye başlayacağım. Bunun için burada bunun tepesine kaydırarak gelmiştim. Hemen tığın üstüne ipimi alıyorum ve yandaki trabzanın tepesine batıp bir yarım trabzan örüyorum. Yine tığın üstüne ipimi alıyorum. Yandan ilmek çıkartıp hepsini bir örüyorum. Çakma sık iğne yarım trabzan dediğimiz tekniği bluzumuzun her bir tarafına uygulayıp toparlama yapacağım. Şimdi buralarda alttaki her bir trabzanın üstüne yarım bir trabzan örüyorum. Şu aralarda farklı bir uygulama yapacağım. Oraya geldiğimde göstereyim. Oraya kadar bir de şu köşeyi de beraberce geçelim, tepe köşesini. Tepenin olduğu köşeye geldiğimde biliyorsunuz bu arada bir tane sık iğne örüyorduk, zincir çekiyorduk. Oraya bir tane sık iğne öreceğim. Ve aynen yine trabzanların üstüne bir yarım trabzan örerek devam ediyorum. Burada bakın şu kısma geldiğimde ise şimdi oraya doğru bir geleyim. Şuradaki trabzanın üstüne de batıp yarım trabzanımı öreyim. Şu sondaki 2 trabzan, bunun sonu ve bunun başı olan trabzana şöyle bir kere batıp çıkıyorum buna. Tığa ip alıyorum. Tekrardan buna geliyorum. Buna da batıp hepsini ilmeği çıkarttıktan sonra hepsini bir örüyorum ve bu şekilde yandaki trabzana geçip yine yarım trabzanımı örüyorum. Orada bir kesme işlemi yaptık. Orayı bir yuvarladık. Daha düzgün durmasını sağladık diyebilirim. Şimdi size görüntü olarak göstereceğim. Şurası. Diğer bir kısmı da geçerken birlikte örelim istedim. Şimdi oraya kadar yarım trabzanlarla geldim. İlk trabzanın üstüne batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 tane ilmeği tuttum. Yine tığın üstüne ip aldım. Buradaki de ilk trabzana batıyorum. Yine ilmeği çıkarttım ve tığımın üstündeki bütün ilmekleri birlikte örüyorum. Yine tığın üstüne ip alıp bir yandaki trabzana geçiyorum. Öyleyse aynı bu şekilde başladığım noktaya kadar devam edelim. Başladığım noktaya gelmek üzereyim. Birlikte bitirelim istedim. Şimdi burada biliyorsunuz bunun tepesine kaydırarak gelmiş. Hemen yanındakine yarım trabzan örmüştüm. Şimdi buraya yine yarım trabzan örer gibi çıkıyorum. Tığı da tutuyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine de batıp aynı işlemi yapıp hepsini bir ördükten sonra kaydırma işlemiyle yana gelip ipimi çıkartıp güzelce nakitliyorum. Etek ucunu tamamlamış olduk. Şimdi sıra yaka kısmımızda. Şöyle döndüreyim hemen. Herhangi bir noktasından şöyle başlayacağım.
herhangi bir noktasından başlayıp askının kenarından devam edeceğim. Arka tarafa geçeceğim. Yine aynı şekilde öne doğru dönüp tamamlayacağım. Yine yarım trabzanlar ile örüyorum. İlmeğimi çıkardım. Tığın üstüne de yine ipimi aldım. Herhangi bir noktasından şöyle bir boşluktan batıyorum ve her bir boşluğun içine ikişer tane yarım trabzanlarımı örüyorum. Buraya bu boşluğa ördüm. Yana geldiğimde de bu trabzan boşluğuna batacağım. İki trabzanın arasına 2 tane yarım trabzanımı öreceğim. Yeniden bu boşluğa geldim. Hep ikişer tane yarım trabzan ile ilerliyorum. Şimdi askıya doğru yaklaştım. Oradaki geçişi de birlikte yapalım. Artık buradaki trabzanla oluşan boşluğun içine hep ikişer tane atlıyorum boşluğa. 2 tane yarım trabzan. Bu şekilde devam edeyim. Ta ki şu kısma kadar, şu kısmına geçerken bir minik toparlama yapacağım. Bu ortada kalan göğüs kısmına doğru yaklaştığımda tam olarak şuradayken bakın şöyle gelen 2 tane trabzanımız var ya, her ikisinin de içine batarken ilmek çıkartıyorum, topluyorum. İlmeği çıkartıyorum, tığda tutuyorum. Tekrardan ilmeği çıkartıyorum, tığda tutuyorum ve burada 2 kere işlemi buraya, 2 kere de buraya yaparak hepsini birlikte örüyorum. İlmeğimi çıkardıktan sonra tığın üstüne ipimi alıp yandaki boşluğa geliyorum ve trabzanları, yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Aynı karşısında da denk gelen yer noktada da aynı işlemi yapacağım. Orada da beraber yapıp başladığımız noktaya kadar ilerleriz. Diğer toparlama yapacağım noktaya da geldim. Ne yapıyorduk şimdi? Önce buradaki trabzan boşluğuna bir kere batıp çık. Tekrardan aynı boşluğa bat, tığın üstüne ip alarak tabii çık. Yine tığın üstüne ip alıp buradaki boşluğa geldim, çıktım. Bir kez daha ve hepsini bir toparlayıp tığın üstüne ip alıp yandaki boşluğa gelip 2 tane yarım trabzanımı örüyorum. Başladığım noktaya kadar da bu şekilde devam edeceğim ki orası da hemen burada zaten. Sırada kol evlerinin etrafını örmek kaldı. Onu da tamamladıktan sonra bluzumuz hazır. Başladığım noktadayım. Hemen ilk örmüş olduğum yarım trabzanın içinden kaydırarak ilmeğimi çıkarttım. Kitleyip kesiyorum. Yaka çevremizi de böylelikle şöyle göstereyim hemen. Geçmiş olduk. Toparlayarak gayet muntazam. Sıra şimdi kol evinde. Ben kol evinin birini ördüm. Burada biliyorsunuz ön tarafın şurasında yaptığımız toplama işlemini aynı şekilde burada kol altında yaptım. Şimdi burada beraber örerken de aynısını yapacağız. Bunun için de herhangi bir noktasından yine batıp ilmek çıkartıp başlıyorum. Yine yarım trabzanlarla devam ediyorum. Diğer taraflarda yaptığımla hiçbir farkı yok. Aynı noktalara aynı sayıyla batıyorum. Rastgele bir noktadan şöyle battım. Buradaki boşluğun içine yine 2 tane yarım trabzan. Daha sonra buradaki trabzan boşluğunun içine batıp 2 tane yarım trabzan. Burada şimdi tam olarak kol altına gelen kısma yaklaştık.
şu son 2'yi de yapayım. Buraya geldiğimde ise buradaki trabzan boşluğuna batıyorum. Tığın üstünde ilmeğimi almıştım. Bir kere çıktım. Yine tığın üstüne ilmeğimi aldım. Yine bir kere çıktım. Yine tığın üstüne ilmeğimi aldım. Bu defa yan tarafa geçiyorum. Orada da 2 kere aynı işlemi tekrarlayıp hepsini bir örüyorum. Çıkıp daha sonrasında hiçbir farkı olmaksızın başladığım noktaya kadar bluzun diğer etrafında yaptığım gibi yarım trabzanları örüyorum başladığım noktaya kadar. Bluzumuzun etrafını da örerek tamamlamış oldum. Toplamda 200 gram civarı ip gidiyor. Bunu belirtmek isterim bu beden için. Hemen şöyle bluzun genişliğini size söylemem gerekirse 46 santim. Şu ortadaki uzunluğumuz bizim 16 santim. Askıdan bu köşe ucuna kadar gelen uzunluk ise 42 santim. Bunu da size bilgi olarak bırakayım ki kendinizinkiyle karşılaştırın. Diğeri bundan bir tık daha büyük, biliyorsunuz ilk örmüş olduğum. Onu da şöyle göstereyim. 2 sıra daha uzun. Siz bu mantığı kavradıktan sonra dilediğiniz uzunlukta elbise olarak bile çok rahatlıkla örebilirsiniz. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur. Öncelikle hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Beden büyütme hakkında da fikirleri zaten şu kısımda size vermiştim. Burayı geniş başladığınızda kol altındaki şu birleşme kısmından da çok rahatlıkla arttırma yapabilirsiniz. Bu önümüzdeki parçalarda çok rahat 40 bedene kadar uygun olacaktır. Her zamanki gibi sizlerden tabii ki bir kalbinizi isteyeceğim. Beğendinizse şayet yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.